Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle sofralarınızın yıldızı olacak karışık kuru dolma tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis kuru dolma tarifine geçmeden kanalıma abone olup bildirim zilini açarak yayınlayacağım tüm tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. İlk olarak kurutulmuş sebzeleri haşlayarak başlıyoruz. İlk sebzemiz kurutulmuş kabak dolması. Onları buzluktan çıkardığım için bu şekildeler. Şimdi kaynayan suyun içerisine alıyorum. Şöyle bir dağıtıyorum ve haşlanmaya bırakıyorum. Ara ara karıştırarak kurutulmuş kabak dolmasını 5 dakika haşlıyorum. Kabaklar ince olduğu için çok hızlı bir şekilde yumuşayıp pişiyor. Şimdi hemen suyunu süzdürüp kurutulmuş kabakları alıyorum. Sıra geldi kuru patlıcan dolmalarını haşlamaya. Onları da tek tek sıcak suyun içerisine alıyorum. Ben kurutulmuş dolmaların hepsini aynı anda birlikte haşlamıyorum. Bazen patlıcanların rengi solabiliyor ve kabaklara geçebiliyor. O yüzden bu durumdan hoşlanmadığım için hepsini ayrı ayrı haşlıyorum. Patlıcanların da kapağını kapattım. Şöyle ara ara karıştırıyorum. Üstlerinden biraz bastırıyorum suyun içerisine iyice girmeleri için. Patlıcanları da yaklaşık 7-8 dakika kadar pişiriyorum. Onların pişmesi biraz daha uzun vakit alıyor. Güzelce yumuşadıktan sonra onları da hızlıca sudan çekiyorum. Son olarak kurutulmuş dolma biberleri haşlayacağız. Onları da şimdi suyun içerisine alıyorum. Kuru dolma biberler de biraz geç pişiyor. Bunları da yine aynı şekilde 7-8 dakika kadar ara ara karıştırarak pişireceğiz. Kurutulmuş dolmalar piştikten sonra, haşlandıktan sonra hepsini bir tabağın içerisine aldım. Ve bu haşladığım kuru dolmaların hepsini tek tek yıkayıp sudan geçireceğim. Biliyorsunuz ki dışarıda kurutuyoruz bunları. İster istemez üzerleri toz oluyor. Ben haşladıktan sonra yıkıyorum mutlaka. Haşlamadan yıkandığı zaman böyle üzerine yapışmış olan tozlar çıkmayabilir. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi sıra geldi kuru dolma içini hazırlamaya. Bunun için bir çay bardağı zeytinyağını bir tavanın içerisine aldım. Ve içerisine yaklaşık 1,5 yemek kaşığı dolusu karışık salçayı ekliyorum. Ve salçanın güzel kokusu çıkıncaya kadar yağ ile birlikte karıştırarak kavuruyorum. Salçayı güzelce kavurdum. Gördüğünüz gibi artık hazır sayılır. Güzel kokusu çıkmaya başladıktan sonra 1-2 dakika ocakta kaynatıyorum ve ocaktan alıyorum. Kuru dolma içini hazırlamaya başlamadan hemen önce 2,5 su bardağı pirinci yıkayıp hazırladım. Daha öncesinde yıkamayın. Öyle yıkarsanız kırılmalar yaşayabilirsiniz. Şimdi içerisine bir kase domates konservesi ekliyorum. Bir tane soğan, yaklaşık 300 gram orta yağlı kıyma, hazırlamış olduğumuz salçalı sos. Salçalı sos biraz soğuduktan sonra ekliyorum. Eğer sıcak eklerseniz eti pişirir. Bunu istemeyiz. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kurutulmuş maydanoz, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kuru reyhan ekliyorum. Benim kullandığım dolmalık biberler çok acı olduğu için bu aşamada pul biber eklemedim. Dilerseniz 1 tatlı kaşığı kadar da pul biber ilavesi yapabilirsiniz kuru dolma içine. Şimdi malzemelerin hepsini ilk etapta kaşıkla karıştırıyorum. Kaşıkla dolma içini biraz karıştırdıktan sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Kıymalı dolma içi hazırladığımız için kıymanın böyle iyice bütünleşmesini istiyorum. O yüzden biraz da elimle yoğurarak kuru dolma içini hazırlıyorum. Ve artık kuru dolma içi sebzelerle buluşmak için hazır. Şimdi size kuru dolma nasıl doldurulur onu göstermek istiyorum. İlk olarak kuru patlıcan dolmasıyla başlayalım. 1 yemek kaşığı yardımıyla patlıcanın içerisine hazırladığımız kuru dolma içinden yerleştiriyorum. Fakat ağzına kadar doldurmuyoruz asla. Normal yaş sebze doldururken ağzına kadar doldurabilirsiniz ama kuru dolmada o kadar fazla doldurmayın. İçi pişmez ve sert olur. Yaklaşık 3'te 2'sini dolduruyoruz. Ardından elimizle birazcık bastırarak
dolmanın içerisindeki iç harcını düzeltiyoruz ve ağzını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle şimdi biberlerden de göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde çok fazla doldurmayacağız hiçbirini. Pişerken hem kuru kalırlar hem de kuru dolmanın ağzından içi çıkar. O zaman da kötü görüntülü olur. Bunlara dikkat ederseniz eğer kuru dolmanız çok daha güzel olacaktır ve içi de yumuşacık pişecektir. Eğer hazırladığımız bu kuru patlıcan, kuru biber dolması tarifini buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayabilirsiniz. Kabakları da aynı şekilde doldurarak hazırlıyorum. Kabaklar biraz daha ince yapılı olduğu için böyle elinizde tutmak biraz daha zor oluyor ama yine de rahatlıkla doldurabilirsiniz diyorum. Şimdi hazırladığımız kuru dolmaları tencereye nasıl dizilir onu gösteriyorum. Ben dik olarak diziyorum ki pişerken kuru dolmaların içi çıkmasın diye. Böyle grup grup dizeceğim. Karışık olarak ayarlamadım. Önce kabak dolmalarını diziyorum. Ardından kuru patlıcan dolmalarını diziyorum. Gördüğünüz gibi ağızlarını yukarı gelecek şekilde ayarlıyorum. Şimdi dizerken ağızlarını yukarı gelecek şekilde ayarladığımız için kuru dolmaların pişirirken de üzerinden taş ya da tabak koyma ihtiyacımız olmayacak. Böylece çok daha güzel bir şekilde, yumuşacık bir şekilde kuru dolmaları pişirmiş olacağız. Kuru patlıcan dolmasını dizmeyi tamamladıktan sonra kuru biber dolmalarını da dizdim ve artık dizme işlemi tamam. Şimdi sıra geldi sıcak suyunu ilave etmeye. Yaklaşık 750 milim sıcak su ekliyorum ve sıcak suyu eklerken de dolmaların tam ortasından döküyorum ki dolmaların ağzından içeri girip içindeki pirinci taşırmasın diye. Bu da önemli bir püf noktası. Buna da dikkat edin lütfen. Son olarak da kuru dolmaların üzerinden bir tatlı kaşığı kadar tuz serpiyorum ve kapağını kapatıp ocağa pişmeye alıyorum. Hazırladığımız karışık kuru dolma kaynadıktan sonra 1 saat pişiriyoruz. 1 saatte yumuşacık lokum gibi pişen karışık kuru dolma tarifi artık hazır. Birazcık dinlendikten sonra servis edip size göstereceğim. Eğer kuru dolma nasıl pişirilir, nasıl hazırlanır diyorsanız, kuru patlıcan dolması tarifi, kuru biber dolması tarifi arıyorsanız, eğer hazırladığımız bu Maraş usulü kuru dolma tarifini gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Kuru dolma tarifini deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.